Bali'den herkese selamlar. Aylık kiralık evleri sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Burayı tuttuk. Birazdan size göstereceğim burayı. Boyası, badanası bitmek üzere. Eşyalar gelecek. Burası da çok güzel. Aynı şekilde yine 250 dolara vereceğimiz ev tipine bakar mısınız? Villa tarzında yerler. Çok güzel. Ben çok beğendim. Burası site tarzında. Hep evler böyle. Gelir düzeyi orta seviye ve üst seviye insanlar burada yaşıyor. Güzel bir yer. Singaraca bölgesinde bulunuyor. Hadi içeri geçelim. Bu arada benim motor bu. Honda Adventure. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Bali'ye yerleşirseniz veya Bali'ye geldiğinizde kiralık motor ararsanız bakın şu ADV Honda kesinlikle tavsiye ederim. Ve tabii yine başrolde benim kayınbaba. Sağ olsun her işe koşuyor. Burada bakın dışlar. Eyvah ben içeriği boyayın dedim. Dış şeyleri bile boyamışlar bak. Şöyle bakalım. Oo, mis gibi olmuş. Mis gibi olmuş. Bembeyaz. Şöyle çok ilginç bir şey var. Bak burası yatak odası olacak. Eşyalar gelecek zaten. Yarın getiririm ben buraya. Çok ilginç bir şey var. Böyle bir eve bak şu lavabo yeni getirdik taktık daha. Bugün taktık bunu. Bu lavabo koymamışlar. Çok ilginç değil mi ya? Bildiğim burası yok daha ben taktırdım. Tuvalet, banyo. Bu şöyle ortaya geliyor. Şuraya şu tezgah ortaya geliyor şöyle. Oraya buzdolabı gelecek. Burası mutfak. Burada küçük bir depo var. Şöyle göstereyim. Böyle bir depo olarak kullanılıyor. Bahçesi bu şekilde. Şöyle terlikleri bir yiyeyim ben. Evet, bir önceki video paylaştığımda Bali'ye nasıl taşınma kararı aldım onun hakkında biraz konuştum ve bayağı da ilgi çekti. Çok güzel yorumlar aldım. Hepinize teşekkür ederim. 6 yıl önce böyle bir karar aldım. Bu videoda da size kısaca hayat hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben 1985 Ardahan doğumluyum. Beni birçoğunuz veya birçok kişi videolarda ben hep Antalya'da yaşadım dediğim için Antalya'da zannediyor. Ben Antalyalı değilim, Ardahanlıyım. Dediğim üzere 1985 doğumluyum. 1 yaşında benim ailem Almanya'ya göç ediyor. Biz de tabii ki 1 yaşında Almanya'ya göç ediyoruz. Orada ben büyüdüm. Benim okul hayatım, gençliğim her şey Almanya'da geçti. Almanya'da 20 yıl yaşadım. Biz 6 kardeşiz. En büyükleri de benim. Kardeşlerim, amcam, babam, annem hala hepsi Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de değil, hepsi Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de hala veya teyzelerim, akrabalarım onlar Türkiye'de. Ama dediğim üzere benim yakın akrabalarım hepsi Almanya'da, hala orada yaşıyorlar. Almanya'da gençlik dönemimde çok güzel yaşadık. Türkiye şartlarına göre yani Almanya şartlarına göre orta sınıf diyebiliriz. Ama Türkiye şartlarına göre zengin bir hayatım vardı diyebilirim. Yani eksiğim hiçbir şey yoktu, fazla vardı. Babam o zamanlar Mark zamanıydı, Almanya'nın tam Almanya olduğu zamandı. Gerçekten durumumuz iyiydi ve çok güzel yaşadım diyebilirim. Daha sonra biz her yıl zaten Türkiye'ye tatile gelirdik. Benim bir evlenme meselesi oldu. Bu da benim hayatımdaki en büyük hata oldu maalesef. Yanlış anlaşılmasın. Evlilik en büyük hata değil. Ben 20 yaşında evlendim. Evet doğru duydunuz. İlk evliliğim. İlk evliliğim ben 20 yaşında yaptım. Türk bir kadınla Türkiye'de. Daha sonra Türkiye'ye yerleştim. Bir de nereye yerleştim? Ankara'ya. Almanya'dan geldin Ankara'ya. Bir de ben o dönemde Türkçeyi ben Türkiye'de geliştirdim. Yani Ankara'da geliştirdim. Yani tabii Türkçe biliyordum ama çok düşünerek yavaş yavaş konuşabiliyordum. Yani böyle akıcı konuşamıyordum Türkçeyi. Evet Almanya'dan geldim ve yerleştiğim yer Ankara. Bir de Ankara'nın neresi? Sincan. Evet bizim orada evimiz olduğu için ben orada yaşamaya başladım. Bir de Almanya'dan geldim. Hiçbir şekilde bir şey bilmiyorum. Politik olayları bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ankara'ya yerleştim. Bir de 20 yaşında evlendim. Yani bu inanılmaz zor bir dönemdi benim için. Çok değişikti. Çok üzerime gelindi. Biliyorsunuz Türkiye'deki akrabalar her şeye karışmayı sever, efendim konuşmayı sever, şey yapar, dedikoduyu sever. Bunların hepsini ben de yaşadım. Birçoğunuz da yaşamıştır, yaşıyordur.
Bunu ben de yaşadım ama ben karakterim bunu kaldırabilecek bir insan değildim ben. Zaten bunu fark ettim. Daha sonra ben Ankara'da yapamayacağımı anladıktan sonra Antalya'ya taşınmaya karar verdim. Neden? Antalya'da turizm çok yaygın. Bende de çok iyi derecede Almanca var ve tabii İngilizce var. Antalya'ya taşındıktan sonra ilk yaptığım iş, ilk girdiğim iş özel bir hastanede tercüman olarak işe başladım. Evet, Almanlar geliyordu veya İngilizler geliyordu. Onların şikayetini dinliyordum. Hemen doktora tercümanlık yapıyordum. Sigorta işlemlerini yapıyordum. Bu şekilde 2 yıl boyunca çalıştım. Ben hastaneye tercüman olarak başladığımda beni 3 ay sonra gececiye aldılar. Çünkü kadın tercümanlar gece kalamıyordu. Çünkü orada eksi geliyor, problemli vakalar geliyordu, alkollü geliyorlardı. Yani kadın akşam yapması daha zordu. Tabii ben de bunu kabul ettim ve gececi olarak çalışmaya başladım. Ben o dönemde de yani birisi eksi olduğu zaman yardım ediyorduk. Orada, çünkü aile gibi oluyorsun yani. İnanılmaz, ambulans mesela acil vakaya çıktığında ben de atlıyordum, gidiyordum. Yani hastanede özellikle gececi olduğun zaman aile gibi oluyorsun. Doktorla, hemşireyle, oradaki resepsiyon herkesle, kasiyerle, herkesle aile gibi oluyorsun. Böyleydik. Çok güzeldi. 2 yıl boyunca böyle çok büyük tecrübeler kazandım. Çok güzel dostluklar edindim. Çok iyi hocalar tanıdım. Çok güzel çevre yaptım. Çok güzeldi. Ama gececi olduğum için, sürekli problemli vakalar gördüğüm için ve gördüğüm için bir zaman sonra bu beni psikolojikmen etkilemeye başladı. Turizmdesin, her yer çafçaflı, herkesin çok güzel işi var. Ben orada akşam taşıyorum morka. Yani düşün, öyle bir dönem yaşadım 2 yıl boyunca. Bu arada eğer izleyenler varsa çok eski oluyor ama bunlar tabii. Sevgi Hastanesi ve diğer özel hastanelerde beni tanıyanlar çıktı. Daha önce yazdılar bana, seni tanıdık oradan falan diye. Evet, öyle çalıştık. Daha sonra ben bazı eğitimler alarak manuel terapi, masaj, bu konuda kendimi geliştirdim. Diplomalarımı aldım ve spa sektörüne girdim. Spa sektöründe ben çok iyi paralar kazandım. Şunu da size söylemek istiyorum. Ben Bali'ye taşınmadan önce, bakın bir önceki videoda biraz bahsettim. Dedim ki ben online bir iş buldum. 800 euro ile 1200 euro bir gelirim oluyordu. Ona güvenerek geldim. Ama şunu söyleyeyim size, bakın ben Türkiye'de bir şey tutturamamış veya gelip burada bir çıkış yolu arayan bir insan değilim de. Ben Türkiye'de aylık kazancım 3 ile 5 bin euro arası. Aylık. Diyeceksin nasıl yani? Evet, bildiğiniz ben Türkiye'de aylığım, yani ben yarın Türkiye'ye gelsem benim aylığım yaklaşık 150 bin ile 180 bin TL civarı. Ha evet, sezon boyunca, ya mesela 7 ay sezon var, 8 ay fark etmez ama çok büyük para olduğu için her türlü yetiyor. Yani benim Türkiye'de çok iyi bir gelirim vardı. Ben onu bırakıp geldim. Düşünün yani. Ya ben orada bir iş tutturamamış bir insan veya gelip burada bir şey yapan değil. Ben orada çok büyük paraları bırakıp da düşünün yani, bak 4.000 5.000 euro aylık onu bırakıyorsun. Bir online 800 euro 1000 euro kazanacağın online işe okey diyorsun ve gelip burada yaşıyorsun. Böyle mücadele vererek tekrardan kendimi burada büyüttüm. Öyle söyleyeyim size. Bunu da neden söylüyorum, anlatıyorum. Beni lütfen, yani YouTube yapmadan önce bu adam para görmemiş veya bu işleri yapmadan önce bu adam para görmemiş biri olarak görmeyin. Ben Almanya'da da durumum çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Çok büyük paralar da gördüm. Türkiye'ye geldiğimde de aynı şekilde çok büyük paralar gördüm, kazandım. Buraya geldim aynı şekilde. Yani bu paraları ben ilk defa kazanmıyorum. YouTube kanalım ileride çok daha büyürse, çok büyük, daha büyük işler yaparsam, bu YouTube'dan ne yaptı, ondan şey yaptı diye düşünmeyin. Emin olun bunun altyapısı eskiden vardı zaten. Bunu da bilmenizi isterim. Daha sonra Antalya'da ben 10 yıl çalıştıktan sonra, dediğim üzere bir önceki videoda anlatmıştım, pandemi araya girdi. İşimizi kaybettik, ben online bir iş buldum. Bunu bulunca da hayatımda bir değişiklik yapmak istedim. Ben Antalya'yı çok seviyorum. Zaten Türkiye'de bir yerde yaşasaydım bu Antalya olurdu. Öyle de oldu zaten. 10 yıl Antalya'da yaşadım. O yüzden Antalya gerçekten benim için çok çok özel, çok güzel ve çok seviyorum. Keşke uçak biletleri çok pahalı olmasa da, ben çünkü 4 kişiyiz. 2 çocuğum var, eşim ben. 4 kişiye uçak bileti, gel git, orada harcadığımız para falan inanılmaz rakamlara çıkıyor. Uçak bileti fazla pahalı olmasa ben her yıl tatile gelirim Türkiye'ye. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Çoluk çocuğum da, eşim de çok seviyor, öyle söyleyeyim size. Ama uçak biletleri çok pahalı olduğu için maalesef her yıl gelemiyoruz. Ve 6 yıl önce Bali'ye yerleştim ve burada işlerimi, şirketimi kurarak belli bir noktaya kadar taşıdım.
Bundan da çok gururluyum. Bali Adası'nı birçok Türk vatandaşına yuva yaptım. Bunun için de çok gururluyum. Çok güzel işler yapan da var. Çok güzel işler açan da oldu. Bunun için çok gururluyum. Bu video buraya kadar olsun. Size kısaca böyle hem yeni yapacağımız evi bitmek üzere onu göstermek istedim. Bir de hayatımla ilgili kısa bilgiler, çünkü merak ediliyor, vermek istedim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Bana derler Mizbek Life, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.